Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Minnoş Cangıl ailesi olarak değişik bir yola giriyoruz. Değişik bir şeyler deneyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Solucan gübremizi kendimiz yapacağız. Kendimiz üreteceğiz. Çünkü neden üretmeyelim değil mi? Bana çokça soran takipçim oldu. Solucan gübresi nasıl üretilir, ne yapmak lazım falan. Bir araştırma yoluna girmiştim. Bir sürü bilgi topladım. Çok güzel de bir firmayla tanıştım. Şimdi onlardan bahsedeceğim ama öncelikle ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Bu arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber iç mekan tropikal bitkilerine bakım sağlıyoruz. Arada sırada da böyle değişik şeyleri deniyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi her şeyden önce bu firmayla yani Ecosol Farm ve hayvancılık firmasıyla nasıl tanıştım size onun minik bir hikayesini anlatmak istiyorum. Dediğim gibi YouTube içerisinde bu tarz araştırmalar yapıyorum ve şöyle bir şey keşfettim. Biraz sonra bununla ilgili bilgi vereceğim ama bizim burada kullanacağımız solucanlar sıradan bahçe solucanı olmamalıymış. Bunu görünce şoka uğradım, dedim yapamayacağım herhalde Türkiye'de, çünkü böyle bir satış yoktur. Neyin satışı yoktur? Kaliforniya solucanının satışı yoktur dedim. Sonrasında girdim Google'da ufak bir araştırma yaptım ve Türkiye'nin ilk solucan gübresi üreticisi olan firmaya ulaştım. Yani Ecosol Farm'a ulaştım. Normalde yapmam. Dedim ki ben bir içerik üreticisiyim ve solucan gübresi üretmek istiyorum dedim. Bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? YouTube videosu çekeceğim. Takipçilerim de bu konuyla ilgili meraktalar. Ne yapabiliriz? Firmanın sahibi Burçin Hanım'ın eşi Gökhan Bey beni aradı ve bir buçuk saat boyunca küçük minik solucanlar hakkında konuştuk. Ben diyorum ben sizi niye önceden keşfetmemişim? O diyor ben sizi niye önceden keşfetmemişim? Çok sağlıklı, çok verimli. Güzel bir sohbet geçirdik beraber ve sonrasında bana katı solucan gübreleri, sıvı solucan gübreleri ürünlerini denemem için sağ olsun yolladılar. Hediye karşılığı bir işbirliğine giriştik. Dedim peki solucanlar, dediler önce bir evini hallet, ondan sonra sana bunları yollarız biz ve evinden hazırladım. Kutunun içinde benim güzeller güzeli Kaliforniya solucanlarım var. Aynı zamanda bu süreç içerisinde tohumlar falan da hediye ettiler ve telefonun karşısında bir Mehtap Hanım var. Buradan izlerse eğer sevgilerimi yolluyorum. Yaklaşık 1,5-2 aydır kendisiyle hem telefonda hem yazışarak konuşuyoruz ve bazı sosyal platformlarda altlara yapılan yorumlara baktığımda da bütün müşterileriyle gerçekten böyle ilgilendiklerini gördüm. Solucanları size yollarken bir arıyorlar. Ne için kullanacaksın? Bakımını nasıl yapacaksın? Öncesinde nasıl bir hazırlık yapman gerekiyor? Bütün bilgileri veriyorlar. Sonuç olarak bu video Ecosol Farm'ın gönderdiği hediye ürünler karşılığında çekilmiştir. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi gelelim solucanlarımızı kenara bırakalım. Çok heyecanlıyım. Hiç kendileriyle karşılaşmadım. Bir süre burada kenarda dursunlar. Şöyle koyayım çok fazla sallamadan. Zaten uzun bir yolculuk yaptılar. Şimdi evlerini nasıl hazırlayacağız? Arkadaşlar bunun için koyu renkli 3 tane bu tarz bir kaba ihtiyacınız var. Hazır saklama kaplarından aldım. 3 tane koyu renkli bulmayı başardım. Niye 3 tane? Ondan bahsedelim. Altımızdaki en alt kat hiçbir şekilde delik açılmadan bu şekilde duruyor. Buranın amacı, şimdi solucanları içeriye koyacağız ya, onların oluşturduğu bu sıvı nemden filan akan gübreleri alt katmanda toplamak. Yani burası sıvı solucan gübresinin birikme yeri. İkinci katmanımıza gelirsek. İkinci katmanımızın altına bir sürü delik açıyoruz. Yanlarına da delik açtım ki hava alabilsin arkadaşlar. Şimdi bir sürü delik açtık. Bunu birinci katmanın üstüne yerleştiriyoruz. Solucanlarımızın yaşam alanı işte bu ikinci kat. Peki üçüncü kat ne? Şimdi üçüncü kata da aynen ikinci kattaki delikleri açmak gerekiyor ama başıma şöyle bir olay geldi. Yanlışlıkla ben yaptım, siz yapmayın videosu çektim. Ama şimdi ucu değiştirdim. Size de uçla ilgili bilgi vermiş olayım. Tecrübe candır. Şu uca geçtim arkadaşlar. Beton delme ucu olduğunu tahmin ediyorum. Şurası sivri olduğu için kırmadan şu şekilde bir delik açtı. Şimdi bütün deliklerimi açacağım. Evet, o yüzden bugün üçüncü katın deliklerini açıp kullanamıyorum ne yazık ki. Ama tabii ki bu üçüncü katı da ne için kullanacağız onu anlatayım. Ben çok merak etmiştim. Niye 3 katlı, niye 3 katlı? Onunla ilgili bilgi vereyim. Tabii ki bugün size onu anlatma şansım, gösterme şansım olmayacak ama ikinci katta dolum olduktan sonra artık
Gübreler de birikti gayet güzel bir şekilde. Şimdi o gübreleri toplamamız gerekiyor ya bizim. İşte o zaman 3. kata biz yiyeceklerimizi koyacağız ve yukarı taktığımızda altta açtığımız deliklerden solucanlar bir kat yukarıya çıkacak, akıllı yaratıklar. Ve böylece 2. katımızda bizim sadece gübremiz kalmış olacak ve 3. katı da 2. kat olarak artık değerlendirmeye başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Solucanlarımızla tanışalım artık. Şimdi Ekosol Farm'ın fabrikası Mersin'de, Manisa'da. Ve oradan geldi bu çocuklar. 2 gündür yoldalar. Şimdi niye Kaliforniya solucanı, kırmızı Kaliforniya solucanı, niye ondan bahsedelim. Evet, bahçedeki solucanlarla da solucan gübresi üretimi yapabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Şimdi kırmızı Kaliforniya solucanı Kaliforniya'da, adından da anlayabileceğiniz gibi Kaliforniya'da özel olarak üretilmiş solucanlar. Bu solucanların özelliği arkadaşlar, bir, çok hızlı bir şekilde yiyecekleri tüketiyorlar diğer solucanlara göre, bahçe solucanlarına göre. İkincisi, çok fazla derine inme isteği hissetmiyorlarmış. Yani şimdi bizim bahçedeki solucanlar aşağı inmek istiyorlar. İşte olabildiğince ışıktan korunmak istiyorlar. Işığı çok fazla sevmiyorlar. Zaten o yüzden koyu renkli bir kap seçiyoruz biz, mutlu olsunlar diye. Diğer bir sebebi de hızlı üreme gerçekleştiriyorlar. Yani bir sene içerisinde, yanılmıyorsam, yine bir onayların bir hata varsa ekrana yazarım ama 2 katına çıkıyor olmaları gerekiyor bu arkadaşların. O yüzden işte kırmızı Kaliforniya solucanı bizim solucan gübresi üretiminde kullanmamız gereken arkadaşlar. Şimdi solucan gübresi niye değerli? Açarken yavaş yavaş ondan da bahsetmek istiyorum. Solucan gübresi arkadaşlar bitkilerin toprak içerisindeki yapısı için çok değerli. Yani nedir bunlar? Kökler. Kökleri için çok değerli. Kök sağlığını, köklerin daha sağlıklı olmasını sağlıyorlar. Katı solucan gübresi kullandığımızda toprak içerisine mikroorganizmalar katmış oluyoruz biz aslında. Biraz daha canlı bir yapı haline getirmiş oluyoruz ve toprağın yapısını da kalitesini de arttırıyor solucan gübresi. Şimdi kökler sağlıklı olduğu için bir de katı solucan gübresi eğer bizim saksılarımızın içerisinde varsa, bu biz hani NPK-Besin eklemesi yapıyoruz ya, bu arada sadece solucan gübresiyle bitki bakımında zorlanırsanız NPK-Besin kullanmanız gerekiyor. Bu besinlerin daha rahat bir şekilde alınmasına da solucan gübresi yardımcı oluyor. Bir de bugün öğrendiğim ve çok hoşuma giden bir bilgiydi bu. Neydi? Kitinaz enzimi sayesinde bu arkadaşlar bitkileri bitki zararlarına karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Şimdi bu yaprakları yiyorlar, çürümüş materyalleri yiyorlar ya. Bunların içerisinde sonuçta bitki zararlıları da var ve bu yedikleri bitki zararlılarını kendi sindirim enzimleriyle parçaladıklarında bu bitki zararlarına karşı bir şekilde bitkiye bağışıklık kazandırıyorlar, yardımcı oluyorlar. Ve tabii ki en önemlisi, oldu ki bahçede kullanmak istiyorsanız, çevre dostu, çünkü doğal bir besin. Ben niye açamıyorum? En heyecanlı kutu açılışı bu oluyor sanırım kanaldaki, değil mi? Oy, bez içindeler. Şöyle göstereyim size de. Bir hareket var mı? Umuyorum yaşıyorsunuzdur çocuklar. Şöyle kaldıralım sizi. Şimdi daimi evlerine bu arkadaşları yerleştireceğiz. Sonra da beslemelerini yapacağız. Size onlarla ilgili bilgiler vereceğim. Paketin içine bakmak için çok heyecanlıyım ama önce kutuya yerleştirme yapmam gerekiyor. Evet, şimdi çocuklarımızı 2. kata yerleştireceğiz ama onun öncesinde çocuklarımız tabii ki bu deliklerden aşağıya düşmesinler diye yazısız olması gerekiyor. Burada hafif bir yazı var ama baskılı bir yazı olmaması gerekiyor. Bir karton kesiyoruz buranın boyutunda ve bunu buraya yerleştiriyoruz. Sonrasında çok hafif bunu nemlendireceğiz. Buradaki kartonun amacı, solucanlar şimdi nemli ortamı seviyorlar. İçerinin kurumaması gerekiyor. Biz zaten eklediğimiz gıdalarla burada bir nem oluşturacağız ama içerisinde kurumaması için bu kartonu şimdi nemlendirelim. Burada kesinlikle amacımız çok ıslak bir yer oluşturmak değil. Sadece
Dediğim gibi nem oranını korumalarına yardımcı olmak. Her yerini güzelce nemlendirdim. Şöyle fazla suyu da. Evet, fazla suyu da akıttım. Şimdi çocuklarla tanışma zamanı. Çok heyecanlıyım. Ya içeride kaldılar. Gel bakalım. Siz yeni evinize geldiniz. Şimdi benim izlediğim yabancı şeylerde çok az bir besin ve toprakla geliyordu solucanlar ve hepsi kokopit tavsiye ediyordu. Mehtap Hanım'a 3 kere sordum. Kokopit yok emin misiniz karışımda, yok emin misiniz diye. Hayır, hayır, hayır dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum niye o kadar çok hayır dediğini. Çünkü çok fazla besinle yollamışlar. Şimdi bu arkadaşların en azından bir 10 günlük falan besinleri var burada. Şöyle bir bakayım bezimde kalmasın çocuğumuz. Aha, bir tane daha var. Gel buraya. Neredesin? Nereye gittin? Ha, merhaba. Hah, çocuklarımızla tanışalım. Merhabalar. Arkadaşlar bu pakette 500 tane kırmızı Kaliforniya solucanı var. Bakın nasıl derine kaçıyor farkında mısınız? Hop gitti. Ama ben sizi bulacağım. Neredesiniz? Merhaba. Şunlara bakın. İğrenecek şeyler değil bunlar asla. Tertemiz, dünya tatlısı. Bu arada diğer bahçe solucanlarından çok farklılar. Sizin de fark ettiğiniz gibi. Evet, daha fazla sizi rahatsız etmek istemiyorum. Bak burada topaklanmışlar. Şimdi bu arkadaşlar strese giriyorlar haliyle. O kadar yol geldiler. Şimdi bana Mehtap Hanım dedi ki bu geldiği zaman dedi kutuya güzelce yay dedi. Şimdi bunlar yavaş yavaş zaten diplere doğru kaçacaklar. Gölgeye doğru gidecekler. Işıktan uzaklaşacaklar. Evet, şimdi yayma işlemini gerçekleştirdik. Sonrasında bir yolculuk yaptıkları için şu an stresli olmalarından kaynaklı olarak ufak bir hoş geldin maması vereceğim ben bu arkadaşlara. Çok küçüksünüz siz. Şuna bakın. Evet, şimdi beslemelerini yapalım. Daha fazla strese girsin istemiyorum. Siz de bu sırada böyle derinlere derinlere nasıl kaçıyor bu arkadaşlar? Onları bir güzelce gözlemleyin. Şunu söyleyeyim. Ben evde yemek yapan bir insan değilim. Ama şu an solucanlara yemek yapacağım. Şimdi solucanları beslerken soğan, sarımsak, portakal gibi böyle narenciye, ağır kokulu, ağır lezzetli şeyleri sevmediklerini öğrendim. Yemek seçiyor bu güzellikler aslında. Kendimle de özdeşleştirdim. Ben de yoğunlukla yemek seçen birisiyim çünkü. Şimdi neyle besleyebilirsiniz peki? Elma kabukları, karpuz kabukları, işte muz kabukları. Şimdi ben son bir haftadır içtiğim kahvelerin, filtre kahvenin telvesini biriktiriyorum. Çay posası, kahve posası. Bunları artık çöpe atmıyorsunuz ve bu çocuklara yiyecek yapıyorsunuz. Şimdi Mehtap Hanım çok hafif bir öğün atıştırmalık hoş geldin partisi vermemi istedi. Ve bunu komple yaymam gerektiğini söyledi kutunun içerisine. Şimdi ben de çok fazla yiyecek olmadığı için ben bunları küçük küçük parçalara böleceğim ki kutunun içerisinde de böyle güzel bir şekilde dağılsınlar. Şimdi ne var bende? Kırmızı biber yemişim. Bu arada çürümüş olmaları falan hiçbir şekilde önemli değilmiş. Şu an görüntü benim içimi çok fazla açmasa da onlar umursamıyorlar. Çünkü zaten hani çürüdükten sonra da bu solucan arkadaşlar diyetlerine devam ediyorlar.
Kırmızı biberim var. Kabuklarıyla beraber elma yediniz mesela, göbeği mi kaldı? Atın onu solucan arkadaşlara. Şimdi beslemelerini nasıl yapacağız? Şu an çok hafif gıda ver dedi. Zaten dedi bir sonraki besleme bir hafta sonraya falan denk gelecek dedi. Çok fazla besin vermiyoruz arkadaşlar. Bu çocuklar, Kaliforniya solucanları, günde ağırlıklarının 1/3 kadarını tüketebiliyorlar ve bu arkadaşların dişleri yok. Emcükliyorlar. Bilirsiniz, ben bu terim kullanmayı severim. Eme eme bu besinleri alıyorlar. İçerilerindeki sindirim sistemlerindeki enzimler sayesinde de, ay çok kötü kokmuş. Enzimler sayesinde de attıkları, bu dışkıladıkları kakalar çok değerli hale geliyor. Mevcut yeşil besinleri değerli bir hale getiriyorlar. Şimdi evet, yemek yapmıyorum ama çocukları besleyeceğim diye işte bir haftadır ben salatalar falan yiyorum. İşte bugün muz aldım, yedim. Muz kabuğunu çok seviyorlarmış çünkü. Onlar için belki de ben artık böyle sağlıklı beslenmeye başlayabilirim. Belki de, kim bilir. Aşırı besleme yapmıyoruz. Strese girdiklerinde evlerinden kaçmak istiyorlarmış, uzaklaşmak istiyorlarmış ne yazık ki. Adım adım, yavaş yavaş onların beslenip mutlu olabileceği kadar besin koyuyoruz. Bir yemek yaptığınız bir şey arttı falan, bunları benim gibi işte bir ayrı bir poşet içerisinde biriktirebilirsiniz. Sonrasında bu çocuklara verebilirsiniz. Şimdi avokado yemiştim. Onun kabuğunu sordum. Mehtap Hanım çok asitli olduğunu söyledi. Zarar verebilir dedi. Çok hafif ver dedi ama ben çocukları riske atmak istemiyorum. Muz kabuğunda kağıt kalmış. O kısmı kestim. Onu çocuklarıma, malumunuz 300 bitki, bir kedi ve artık 500 solucan annesi olarak onlara iyi davranmak zorundayım. Onlara iyi davranabilmek için de kendime iyi davranmak zorundayım. Ve üstüne koyacağımız tabakanın 1 santimden kalın olmaması gerekiyormuş. Kulağınızda köpüğü olsun. Yani çok fazla böyle aşırı bir şekilde besine boğmayacağız çocukları. Onlar ihtiyaçları dahilinde ihtiyaçları kadar beslenmeyi başaracaklar zaten. Şimdi buna üstlerine kahve telvesi de serpeceğim. Bu çöp poşeti de kullanım için kenara koyuyorum. Çocukları besleyelim hadi. Solucanlardan değil de çürümüş yemekten tiksindiğim doğrudur. Evet, şimdi kahve posası üstüne birazcık serpiştir dedi Mehtap Hanımcığım. Bu sanırım sindirimlerine de yardımcı oluyor. Bu kadar yeter bence. Şimdi yemek kısmına geldik. Nasıl menü? Bir santimden daha kalın olmaması gerekiyormuş. O yüzden ona göre şöyle bir hoş geldin ziyafeti çekelim çocuklarıma. Ay çok kötü kokuyor. Çocuklarım mutlu olsun diye neler yapıyorum ben. Şimdi böyle yayılmasının amacı da her yere yayılsın solucancıklarımız. Her yerde beslensinler. Belli bir yerde gereksiz bir toparlaşma, toplanma yapmamaları için. Çok merak ediyorum. Yani bir hafta sonra tahminimce bir açık kutuyu gözlemleyeceğim. Yenmiş mi, yenmemiş mi, yiyorlar mı, ne yapıyorlar? Evet. Görüntü olarak böyle. Bakalım bir hafta sonrasında karşımıza ne çıkacak. Şimdi yerleştiriyoruz. Şimdi yerleştirme işlemini yaparken en önemli konu eğer dışarıya koyacaksanız hiçbir şekilde kutunun güneş görmemesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü haşlamayalım, yani yazık garibanlarıma. Gölge, esintili, hoş bir yer. İçeride bakacaksanız tabii ki işiniz daha rahat. Yine hani direkt camdan da güneşin gelmediği bir alana yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben arada sırada tabii ki verandayı yıkadığım için altına ahşaplar koydum. Böyle bir yükselti yaptım. Şimdi
Bu yanlardaki delikleri asıl açma amacım hem içerinin hava alması hem de burada dışarıda duracağı için içeriye böcek girmesini istemiyorum. Mehtap Hanım gerçi böcek girmesinde sorun yok dedi, onları da hallederler, sorun yok dedi ama ne yazık ki kimyasal ilaçlama yapmak zorunda kalıyorum. İlaçlanmış bir böceğin içeriye girip de solucancıklarıma zarar vermesini asla istemem. Artık burada duracak bunlar. Ben de süreçleri sizinle paylaşacağım. Umuyorum ki bakmayı başarırım. Umuyorum yaşatmayı başarırım. Mutlu mesut bir şekilde ürerler, daha fazla olurlar, çoğalırlar. Ben de belki de kutuyu bir süre sonra daha da büyütürüm. Niye olmasın? Şununla da ilgili bilgi vereyim. Çok hızlı bir şekilde gübre üretmiyor bu arkadaşlar. Hani alayım da haftaya gübre alayım da bitkilerime kullanayım diyorsanız öyle bir avantajı olacağını düşünmüyorum. 6-7 ay sonra belki de bir ilk solucan gübresini almaya başlayacağım. O da az bir miktar olacak. Bunu biliyorum. Ama burada güzel yanı şu: evsel atıkları geri dönüştüreceğim. Çevreye katkısı olacak. Çöpe gitmeyecek bunlar. Hatta dediğim gibi ben evde yemek yapmadığım için komşularımdan bu evsel atıkları toplayacağım ve çocuklarıma besin olarak vereceğim. Onlar da mutlu mesut bir şekilde gübre oluşturacaklar. Yarın öbür gün belki proje daha da büyür. Kim bilir. Sorunuz varsa lütfen aşağıda sorun. Merak ettiğiniz konuları elimden geldiğince, dilim döndüğünce ve biliyorsam eğer tabii ki yardımcı olmaya çalışırım. Umuyorum keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Artık 500 tane de solucanın annesiyim diye gururla sizlere söylüyorum. Bir sonraki hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.